öyle bir yerde saklanıyorlar, öyle bir yerden çıkıyorlar ki fark etmezseniz büyük ceza yersiniz. Ve middle of nowhere'deyiz. Yani hiçbir şeyin olmadığı yerdeyiz. 5 saat daha yolumuz var. Devam ediyoruz. Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda neredeyim biliyor musunuz? London, Texas'ta. Hemen göstereyim. London benzin istasyonu. Evet. Texas'ta, London'dayız ve nereye gidiyoruz? El Paso'ya gidiyoruz. 2 saat önce yola çıktık. Yaklaşık 10 saatlik, 1000 kilometrelik bir yolumuz var. Böyle güzel bir kasabada durup videoyu başlatmak istedim çünkü arabada uyuyordum. Kim Hanım sürüyordu. Şöyle güzel bir araba kiraladım. Bütün detayları size yolda anlatacağım. Harika günler, harika manzaralar bizi bekliyor. Texas'ın ortasından Texas'ın en batısına gidiyorum. Vahşi batıya New Mexico, Meksika ve Texas sınırına gidiyorum en ucuna. Haydi bakalım yolculuğumuz başlasın. Yolda konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi yolumuza devam edelim. Şu anda yoldayız ve Kim Hanım'la gidiyoruz. Bu arada aynı renk tişörtler giymişiz. Evet, Kim Hanım'la birlikte güzel bir yolculuğa başladık. Söylediğim gibi El Paso'ya gidiyoruz. Göstereyim size. Yaklaşık 150 milini Kim Hanım sürdü zaten. Bir 450 mil yolumuz kaldı. 6 saat. Yani biz hızlı gidiyoruz biraz. Yaklaşık 8-9 saat sürüyor bizim için. Biraz daha mola verirsek uzayabilir. Ama size şöyle Wild West'i göstereceğim böyle. Texas'ın böyle hiçbir şey olmadığı bölgeler. Böyle benzin istasyonu 150-200 kilometrede bir var. O da çok küçük. Texas'a çöl diyor herkes. Tabii ben de eskiden öyle düşünürdüm. Ama dün gece felaket bir yağmur yağdı ve gördüğünüz gibi yerler ıslak. Aynı zamanda Texas dümdüz diyen arkadaşlara hemen solumuzdaki şu küçük dağımızı göstermek isterim. Ve sağ tarafımızdaki şöyle. Biz bu yolu kullanırken, tabi bu arada ben sürmüyorum. Gördüğünüz gibi Kim Hanım sürüyor. Biz bu yola kendi arabamızla gitmek istemedik. Çünkü uzun bir yol. Birincisi lastikleri yormak istemedim bu çok sıcakta. Arabanın kilometresini arttırmak istemedim. Zaten bakımı geliyor. İkincisi de arabaya burada bir şey olsa şimdi kendi arabam bırakıp gidemem, uğraşmam lazım. Size şimdi göstereyim. Genesis G70 modelini kiraladık. Bayağı güzel bir araç. Dışarıdan da gösteririm. Spor bir araç. Kafam rahat olsun istedim. Bir şey olduğu zaman böyle günlük 3-5 dolara bir road assistant aldım. Tekerim patlasa şuraya çekerim. Arabaya bir şey olsa arayacağım. Gelecekler. Olmazsa yeni araba verecekler ya da burada tamir edecekler. Devam edeceğim. Yani eğer uzun bir yola çıkıyorsanız Amerika'da, tabii ki de durumunuz varsa tavsiye ediyorum. Böyle araç kiralamak kafayı daha rahat hissettiriyor insana. Gidiyoruz, güzel bir yoldayız. Çok tarihi yollardayız. Texas'ın vahşi batısına doğru yola çıktık. Farklı farklı şehirlere geldiğimde size ilginç olan yerleri, hoşumuza giden yerleri kesinlikle göstereceğim. El Paso'ya gidiyoruz. Aslında Coldplay konserine gidiyoruz. Oraya gitmişken de biraz gezelim. Size El Paso'yu gösterelim. Yaşam nasıl? Artıları, eksileri, masraflar, bilmediğiniz çok ilginç, enteresan bilgiler El Paso ile ilgili. Onları paylaşacağım sizinle. Böyle 3-4 bölümlük güzel bir seri hazırlıyorum. Takipte kalın. Güzel videolar gelecek. Size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi Kim Hanım'da kamera. Kim Hanım arabanın ekranını gösterecek. Şurayı gösterir misin bir canım? Bakın 419 mil boyunca dümdüz devam edeceğim. Yani sağ yok, sol yok. Hiçbir şekilde başka bir yolu değiştirmiyoruz. Yaklaşık 700-750 kilometre boyunca aynı yolu dümdüz şekilde devam edeceğim. İnsanların o yüzden uykusu gelebiliyor. Lütfen uykuluysanız yola çıkmayın. Eğer iyi hissetmiyorsanız yola çıkmayın. Araç sürmeyin, uyuyun. Çünkü çok önemli. Yollar o kadar düz ki
insanın uyku gelebiliyor. Ve ayrıca başka bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben Austin, Texas'ta yaşıyorum ve size şunu söyleyeyim. Austin, Texas değil arkadaşlar. Yani kesinlikle değil. Eğer Texas'ı biraz daha araştırmak, tanımak, derinden öğrenmek istiyorsanız kesinlikle Austin'in dışına çıkacaksınız. Austin, Texas'ın Avrupa'sı. Austin güzel, modern, yeni bir şehir. Çok yeni bir başkent. Houston'la San Antonio daha eski, daha tarihsel. Tabii ki de Austin'le daha tarihsel bir şehir. Fakat Austin çok modernleşti. Diğer iki şehir biraz daha köklerine bağlı mı kaldı diyeyim. Yoksa modernleşmemeyi seçti mi diyeyim. Orasını tam bilemiyorum nasıl kullanacağımı. Fakat Texas'ı görmek istiyorsanız bu yolları mutlaka alacaksınız. İnsanlar harika, çok değişik, şiveler çok farklı, davranışlar, yaşam tarzları, kıyafetler. Yani kendimi bir an filmde gibi hissettim. Gördüğünüz gibi araçlar büyük, her şey büyük Texas'ta. Şu anda bayağı tırlar var. Eyaletler arası, ülkeler arası yolculuk yapan. Burası Interstate 10 diye geçiyor. Bu Texas'ın en batısından buradan Houston'a kadar dümdüz gidebiliyorsun. Yüzlerce kilometre dümdüz bir yol. Biz şimdi buradan El Paso'ya kadar dümdüz gideceğiz. Yani yaklaşık 5 saat 20 dakika boyunca, 5 saat boyunca bu yol dümdüz şekilde devam edecek. Size şu anda Kima'nın güzel Texas'ın dağ manzaralarını paylaşıyordur eminim. Ben de yoldan size güzel resimler ve videolar paylaşacağım. Eğer durursak ki bir kere daha benzin almamız lazım. Bu kiraladığımız aracın benzin deposu küçük. Nerede durduğumuzu size tekrar göstereceğim. Sohbet etmeye devam edeceğiz. Şimdi yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 saat daha yolumuz var. Devam ediyoruz. İnsanlar evlerini taşıyorlar. Burada çok meşhur böyle prefabrik evler yapıyorlar ve evleri kafalarına göre taşındıklarında birlikte beraberinde götürüyorlar. Yolumuza devam ediyoruz. Vahşi batıya doğru tam gaz devam. Bir de şöyle bir uyarı bulunayım. Polisler her yerde. Hız sınırını geçmeyin. Başınız belaya girmesin. Öyle bir yerde saklanıyorlar, öyle bir yerden çıkıyorlar ki fark etmezseniz büyük ceza yersiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 120 mili geçtiğiniz zaman derde o zaman giriyorsunuz. Büyük cezası var. Adam öldürmekle neredeyse aynı ceza sayılıyor ve mahkemeye falan çıkıyorsunuz. Bir video izlemiştim. Polis diyor ki 120 mil hızla gidiyorsun. Şu anda senin adam öldürmekten hiçbir farkın yok. Çok tehlikeli. Hayatını ve başkasının hayatını tehlikeye atıyorsun diye bir videoda duymuştum. Ondan söylüyorum. Siz olun, hız sınırını sakın geçmeyin. Başınız belaya girmesin. Bu konulara çok dikkat edin. Bir de arabanızda sakın yarım depodan az benzin bırakmayın. Ne olur ne olmaz biraz hızlı gidersiniz ve benzin istasyonu bazen çok uzun süre karşınıza çıkmayabiliyor. Baksanıza, bildiğim burayı yarmışlar ortadan ikiye ve bayağı bildiğin taş böyle ya, toprak parçası değil de kazımışlar, sonra tıraşlamışlar. Herhangi böyle bir net çekmeye, toprak kayması için herhangi bir önlem almaya gerek bile duymamışlar. Geçtim, gösteremedim. Fakat burada ben bir tane böyle gaz çıkartılan bir yer gördüm. Bayağı yeşilliklerin arasında. Petrol, yanlış hatırlamıyorsam ona benzer bir yer gördüm. Yani Texas'ın güneyine indikçe Texas'ın diğer zenginliklerini, Texas'ın neden Texas olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Adam rüzgar gülü dikiyor. Rüzgar gülünün altına toprak boş kalmasın, pamuk ekiyor. Petrol yapıyor. Petrol yapmadığı yere başka bir şey yapıyor. Yani toprağın etinden, sütünden, suyundan, her şeyinden yararlanıyorlar. Şimdi şu anda İran, Texas'a gidiyoruz. Ve yanlış duymadınız, İran. Burada çok ilginç şehir isimlerinin yanı sıra Avrupa'daki ünlü şehirlerin ve hatta bazı ülkelerin isimlerini kasabalara verdiler. Burada mesela Texas'ta bir yol turu var. Ünlü Avrupa şehirlerinin Texas yolu. Tarihi kasabalara uğruyorsun. Mesela Paris var, Dublin var, Londra var, Florence, Texas var, Viyana var, Berlin var, Moskova var. Bunların hepsi bildiğiniz kasabaların isimleri. Yani Austin gibi, Houston, San Antonio gibi, Dublin, Texas, Florence, Texas, Münih, Texas. Bir sürü ünlü var. Hatta şöyle, İran'ın yanı sıra Filistin diye bir kasabada var Texas'ta. Daha fazla isimler var. Bunlar benim bildiklerim. Ve hatta
çok ilginç isimler de var. Cut and Shoot. Uncertain. Mesela bilinmeyen şehir gibi, bilinmezlik gibi, o tarz bir şey. Enteresan şehir isimleri var. Bunlarla ilgili böyle yollar bile oluşturulmuş, rotalar. Bunları ziyaret ederek böyle güzel road tripler yapabiliyorsunuz. Texas'ın size sunduğu bir sürü şey var. Sadece Austin, Houston, San Antonio ve Dallas'tan ibaret kesinlikle değil. Şu anda sağ tarafında görüyorsunuzdur bir sürü küçük petrol çıkartan şeyler var. Bir tanesi de hemen burada. Ve bunlar aktif çalışıyorlar. Kendilerine çalışıyorlar ama çok büyük şekilde çıkarttıklarını düşünmüyorum. Şu anda Fort Stockton'dayız. Texas'ın neredeyse en ortasındayız. Biraz El Paso'ya yaklaştık ve middle of nowhere'deyiz. Yani hiçbir şeyin olmadığı yerdeyiz. Alabildiğine bir hiçlik. Çok az sayıda insanlar yaşıyor şu ileride. Buralarda çok petrol çıkıyor. Küçük yerleşim yerleri var. Ama onun dışında sadece dağlık bir alan ve çöl demek istiyorum da çöl değil. Her yer yemyeşil. Bildiğiniz hiçbir yerin tam ortasındayız. Yolda kalmamak için bir benzin alalım dedik, ihtiyaçlarımızı giderelim dedik, su vesaire, kahve. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Fakat önce kiraladığım arabayı göstereyim size. Bu güzelliği kiraladım. Bayağı iyi, yol tutuşu sağlam, 4 çeker. Bayağı mutlu etti beni yani, bir sıkıntı çıkartmıyor şimdilik. Umarım böyle devam ederiz. Yolumuza kaldığımız yerden devam. Haydi bakalım. Şu anda El Paso'ya 2,5 saatlik bir yolumuz kaldı. Yaklaşık öyle bir 300 kilometre falan. Texas'ın dağlık alanlarındayız. Bu aşağısı Big Bend diye geçiyor. Ve çok büyük bir Big Bend National Park var. Kamp yapabiliyorsun. Yürüyüş trail alanları var. İnanılmaz manzaraları var. Böyle kapsül oteller var. Planlamıştık aslında, kalacaktık. Fakat oraya yazın gitmenin çok doğru bir karar olmadığını söylediler. Daha önce oraya gidenler, o taraflarda yaşayan insanlar. Biz de onu havanın biraz daha serin olabileceği bir zamana bıraktık. Pas geçtik çünkü eğer oraya gitseydik bu yoldan çıkıp aşağıya, Meksika'ya bayağı sınıra inecektik, farklı bir tarafına. Dağın tepesinde böyle çölün ortası. Sonra tekrar bu yola girip devam edecektik. Hem yolumuzu bir 5-6 saat uzatıyor hem de orada 1-2 günde kalmamız gerekiyor gittiğimiz zaman. Onu başka bir sefere bıraktık. Şimdi 2,5 saat sonra El Paso'dayız. Oteli göstereceğim, odayı göstereceğim. Biraz fiyatlardan bahsedeceğim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Texas'ın yeşillik alanlarından çıktık ve Vahşi Batı'ya doğru ilerlerken artık çöl iklimini daha böyle hisseder şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi artık yeşillik değil, tamamen kurak ve çöl ağaçlarının diyeyim size bulunduğu, çöl bitkilerinin bulunduğu alanlardayız. Yeşillik yerini tamamen kahverengiye bıraktı. Resmen farklı 3-4 tane doğadan geçtik. Austin bambaşka. Austin'den sonra batı böyle birkaç yüz mil çok başka. Buradan sonra tamamen bambaşka bir alandayız. Kendimi biraz Nevada'da gibi hissettim böyle bir tık. Orada böyle bir bitki örtüsü görmüştüm. Fakat burası da bayağı kurak bir alan yani. Yer yer küçük böyle ağaçlar falan var ama hepsi çöl bitkileri. Şu anda bildiğim çölün ortasındayız. Size sadece küçük bir tavsiye olur da böyle tuvaletinizi yapacaksanız ya da durup nefes alacaksanız çok fazla o bitkilerin arasına girmeyin. Çünkü çöl yılanları ve çöl hayvanları var. Nereden geldiği belli olmuyor ve sizi ısırdıklarında çok canınız sıkılabilir ve ciddi sorunlar oluşabilir. O yüzden çok fazla yoldan çıkmamaya çalışın. İleriye bakayım nasıl güzelmiş falan derseniz biraz sıkıntı yaşama durumunuz olabilir. Bunu başka birinden duyduğum için ben de size bu tavsiyeyi vermek istedim. El Paso'ya yaklaşık 2 saatimiz kaldı. 140 mil ve böyle kanyon gibi dağların arasından geçiyoruz. Aynı filmlerde atlılar aşağı doğru iniyor böyle koşarak. Texas filmlerinde. Tıpkı orada gibiyim şu anda. Bu Texas sıcağında aslında bugün çok bir sıcak yok ama burada tabii kuru bir sıcak olacak birazdan. Bir de durmadan iniyorsunuz, biniyorsunuz vesaire. Dehidre olmayın. Vücudunuzda hep su kalsın. Durmadan su alın. Tuvalete gidin, bir şey olmaz. Sağlığınız için gerekliyse yapacağız. Başka çare yok. Dikkatli sürün ve manzaranın tadını çıkarın.
Paso'ya yaklaşık 1 saat 10 dakikamız kaldı. Şimdi ileride solunuzda küçük bir yapı görüyorsunuz. Tırlar oradan çıkıyor. El Paso'dan Austin'e dönerken bu yol kullanabileceğiniz tek yol ve orada bir kontrol var. Herkesi kontrol ediyorlar. Bütün arabalar gümrük memuru gibi polis memurların önünden geçiyor. Sanırım göçmenlikle ilgili bir durum. Belirledikleri arabaları kenara çekiyorlar ve artık El Paso'nun sınırları içerisindeyiz. Downtown'a doğru ilerliyoruz ve güzel otelimize varmak üzereyiz. Ve an itibariyle kalacağımız otele geldik. Hawthorne, El Paso, Texas. Yaklaşık 9-9,5 saat süren bir yolculuğun ardından otelimize şimdi giriş yapacağız. Önce bir giriş yapalım. Elimizde valizler olacak. Odayı göstereceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Bilmiyorum, sen bana katılır mısın? Hayatımdaki en kolay 9 saat oldu. Yani yoruluyorsun ama yol yormuyor. Sadece oturmak yoruyor. Çünkü yol dünyadaki en kolay yol diyebilirim. Yol çok güzel. Manzara. Çok güzel manzarası vardı. Sizlerle de paylaştım. Eğer hız sınırını aşıp polisle başın belaya girmesini istemiyorsan dünyanın en rahat yolu. Diğer türlü çok polis var. O hiçbir yerde bile çok polis var. Dikkat edin lütfen. Odada görüşürüz. Hadi bakalım. Banyomuz var. Gayet güzel. Güzel bir çalışma masası. Bayağı büyük. Televizyon var. Burada küçük bir mutfağımız var. Su alıp su yerleştireceğiz içeri. Bir şeyler ısıtabilirsin. Kahve yapabilirsin, filtre kahve rahat bir şekilde. Güzel, büyük bir yatak, koltuk ve sıfır manzara. Olsun, hiç fena değil. Zaten şurası hemen havalimanı. Havalimanına yakın aldık. El Paso'dan harika videolar paylaşacağım. Takipte kalın. Coldplay'e gidiyoruz. Güzel yemek yenecek yerlere gidiyoruz. Görülecek yerlere gidiyoruz. Buradaki yaşamdan bahsedeceğim. Hayat pahalılığından, ev kiralarından vesaire vesaire. Her şey kanalda olacak. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlara belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Benim çok kısa ilk görüşümü öğrenmek isterseniz, burası bana biraz Amerika'dan uzak bir yer, başka bir ülke bir hissi verdi. Detaylara ilerleyen zamanlarda gireceğim. Fakat İspanyolcayı İngilizceden daha çok duyduğumu söyleyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.